Pirinci yıkıyorum sevgili seyircilerim. Çorba hazırlayacağım. Sağlığımız için çorba çok önemli. Çorbamız lebeniye çorbası olacak. 2 çorba kaşığı pirinci güzelce yıkadım. Yıkadıktan sonra hemen süzgeçe alıyorum. Canım benim. Suyu süzülsün. Şöyle alayım. 2 çorba kaşığı pirinci 2 su bardağı su ile öncelikle haşlayacağım çorba için. 2 çorba kaşığı pirinç dedik sevgili seyircilerim. Üzerine hemen suyunu da veriyorum. Sıcak su vereceğim ki zamandan kazanalım istiyorum. Buraya 2 su bardağı kadar sıcak suyu veriyorum. Canım sevgiyle pişer misin? Kıymetli seyircilerim, Oktay Usta'nın mutfağında bugün çorba pişecek sizler için. Kapağını kapatıyorum. Pişiyor çorbamız. Limon, canım buraya gelir misin? Evet, çorbamız limonlu, ekşili, nohutlu, pirinçli ve köfteli bir çorba olacak. Neler var malzemede? 2 kaşık pirinci tencereye koyduk, pişiyor. Kıymetli seyircilerim, 2 su bardağı yoğurda ihtiyacımız var. Çok özür dilerim. Un getirmeyi unutmuşum. Onu şimdi getireceğim. 2 su bardağı yoğurt, yarım limon, 2 çorba kaşığı un, tepeleme dolu olacak. 230 gram kıyma. 200 gram da kurtarır. Problem yok. Dondurucudan çıkardım böyle pırt pırt. Onları çizikler yapmıştım. Koparttım. Koparttığım yerlerden tarttığım için 230 gram çıktı. 1 su bardağı haşlanmış nohut. 1 tane küçük soğan. 1 tatlı kaşığı pul biber. 1 tatlı kaşığı nane. 2 çorba kaşığı da tereyağına ihtiyacımız var. Ben şimdi bir koşu gidiyorum. 2 kaşık un alıp geliyorum. Pirincimiz haşlanıyor. Terbiyede lazım çünkü un. Biz şimdi buraya kıyma, soğan, tuz, karabiber, pul biber ile birlikte güzel bir köfte harcı hazırlıyorum sizler için. Bir küçük soğan rendeliyorum kıymanın üzerine. Tuz, karabiber, biraz pul biber koydum. Gözlerimi de yakmaya başladı. Acı soğan. Lezzet veriyor. Soğansız olmuyor. Küçük bir soğanı rendeledim. Güzel. Şimdi hemen kıymetli seyircilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Burada soğan rendesiyle, baharatlarıyla kıymamızı yoğuruyor ve minik minik olabildiğince belki nohut büyüklüğünde veya biraz daha büyük olabilir köfteler yuvarlayacağım. Şu anda pirincimiz buharı çıkıyor, pişiyor. Son derece kolay. Bir tencerede pirinci haşlıyoruz. Hemen köftesini hazırlıyoruz. Sonra da terbiyesini pişireceğim tencerede yapacağım direkt. Değişik bir yöntemde lebeniye çorbası Oktay Usta'dan geliyor sizler için. Köftemiz hazırlandı. Rendelemiş olduğum soğanın suyu biraz fazla geldi. Mutfakta çareler tükenmezdim. Bir tatlı kaşığı galeta unu koyduk. Kıvamı yoğunlaştı. Ondan sonra köftemizi yuvarladık. Şimdi çorbamızın pirinci pişti. Sıra geldi terbiyesini hazırlamaya. Bismillahirrahmanirrahim. Terbiyesinde neler var kıymetli seyircilerim? 2 su bardağı ev yapımı yoğurt. Direkt tencereye alıyorum bakın. Sulu yoğurt görüyor musunuz? Ev yapımı. Çünkü bir katkı maddesi olmadığı zaman çok aşırı koyu olmuyor. Evet, güzel. Bir de kaşık değdirdikten sonra da sulanma yapar. Gayet normaldir. 2 çorba kaşığı tepeleme dolu un. Onu da verdim. Yarım limon sıkıyorum. Hafif böyle ekşili, güzel köfteli, nohutlu, pirinçli bir çorba. Lebeniye çorbası. Hemen limon da sıktım. Yarım limon yeterli. Şimdi burada direkt sıcak suyu verirsek bu terbiye kesilir. Önce buraya 1 bardak soğuk su veriyorum. Ocağımızın ateşini yakıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İçenlere şifa olsun diyor. Ve şimdi çırpma telini buraya alıyorum. Yoğurt, un, limon, soğuk su verdim. Önce bir çırpma teliyle bir karıştırıyorum. Güzel karıştıralım. Karışım tamamlandıktan sonra sıcak suyunu vermeye başlayacağım. Ortalama ne kadar su gider? 2 bardak buraya vermiştim. Bir bardak da buraya verdik. 1 litreye yakında buraya şimdi vereceğim sevgili seyircilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet.
Şimdi sıcak suyunu veriyorum bakın. Yavaş yavaş. Birdenbire dökmüyorum. Biraz karıştırıyorum. Peşinden veriyorum. Biraz karıştırıyorum. Peşinden veriyorum. Tamam. Şimdi bu karışım sağlandı. Ocağımızın ateşi yanmış mıydı? Canım yanar mısın? Yandı. Tamam. Gayet güzel. Geliyorum hemen şimdi. Kıymetli seyircilerim, pirincimiz pişmişti bakın. Pirinç taneleriyle 2 çorba kaşığı pirinci 2 bardak su ile pişirdim. Dibinde kalanlar oldu. Onları da alacağım şimdi. Terbiyemizin altı yandı. İçinde hiç pirinç kalmasın. Şimdi bizim çorbada yapmamız gereken ne kaldı? Üzerine köfteler bölümü. Buradaki terbiyesi kaynıyor. Tereyağı ve baharatlar kaynamaya başlayınca köfteden önce nohutları da ilave edeceğim. Haşlanmış ama güzel haşlanmış nohut olsun. Sert olmasın. Evet, terbiyeyi bir pişiriyorum. Çorbanın sosu. Evet, kıymetli seyircilerim, çorbamızın kıvamı ortaya çıktı. Biraz koyu görünüyor bakın, kıvamlı. Şimdi şu ana kadar ne kadar su vermiştik? Bir litre koyduk, bir de 3 bardaktı. Toplamda 1,5 litre su olacak burası. Tamam. Şöyle, ne çok koyu ne de çok akıcı. Tam böyle kıvamını yakaladığınız zaman yeterlidir kıymetli seyircilerim. Evet, burası tam istediğimiz kıvama geldi. Köftelerimizi pişirmeye başlayacağız şimdi. Tavamızı ocağa aldık. Buraya tereyağını veriyorum. İner misin canım? Evet, tereyağını verdim. Oy, oy. Biraz yüksek ısı yapayım derken fazla yüksek ısı yapmışım. Ondan dolayı sevgili seyircilerim. Şimdi hemen buraya köftelerimizi alıyoruz. Lebeniye çorbamızın köfteleri tereyağında pişiyor. Çorbamızın şu anda nohutlu, pirinçli olan bölümü hazır hale geldi. Tuzunu koymadım. Birazdan tuzunu da ekleyeceğim. Köftenin tuzu, baharatı hepsi var. Tereyağı ile biraz fazla tereyağı ile pişiyor. Çünkü bu çorbanın ayrıca lezzet kaynağı. Nane ve pul biber bölümünü de oluşturduğu için böyle oluyor. Şimdi tuzunu veriyorum. 1 tatlı kaşığı ilave ediyorum. Sonra herkes damak zevkine göre çorbanın tuzunu, suyunu mutlaka kontrol edelim. Kıymetli seyircilerim. Suyu tamam. Tam istediğimiz gibi. Kepçeyle görelim Oktay Usta diyeceksiniz. Kepçeyle görelim efendim. Görüyoruz. Bir tık daha koyulaşır şimdi burası. Gayet iyi. Güzel. Canım sevgiyle kaynar mısın? Çorbamız burada kaynarken köfteler burada pişiyor. En son buraya köfteye nane ve pul biber gelecek. Nane ve pul biberi de alıyorum. Sizlerden sevgili seyircilerim ricam, yapmış olduğumuz tarifleri sizler de yapıp Instagram'da bizimle paylaşabilirsiniz. Oktay Usta YouTube, Facebook, Instagram, TikTok bütün alanlarda Şef Oktay Usta ismiyle sizlerin için tarifler paylaşmaya devam ediyor. Evet efendim, köfteler kızarıyor. Çorbamız artık sosu kaynadı, hazır hale geldi. Köftelerin kızarmasını bekliyoruz. Lezzetler Oktay Usta'nın mutfağında sizler için. Buyurun sofraya. Çorbamızın köfteleri tereyağında güzelce kızardı kıymetli seyircilerim. Şimdi pul biber veriyorum. 1 tatlı kaşığıydı. Birazını köftenin içine koymuştum. Birazını da şimdi üzerine 1 tatlı kaşığı da nane veriyorum. Bol naneli seviyorsanız naneyi biraz artırabilirsiniz. İsteyenler artırabilirler. Evet, çorbamız şu anda taneli, nohutlu ve pirinçli olan bölümü hazır. Lebeniye çorbası hazırlıyor Oktay Usta sizler için. Ocağımızın ateşini kapatıyoruz. Çorbanın buradaki kıvamı tamam. Onu da kapatıyorum. Bakın şöyle güzel sevgili seyircilerim, görüyor musunuz? Gayet güzel taneli bir çorba. Evet. Şimdi buraya veriyorum. Birazcık sadece sunum için üzerine köfte ayıracağım ama aşağıya doğru gider köfteler. Bismillahirrahmanirrahim. Veriyorum bakın. Sevgiyle köfteler iniyor.
Kıymetli seyircilerim, bakın gördünüz mü? Bakın çorbanın üzerinde böyle bir güzel sos oluştu. İşte bu bizim için böyle içimizi ısıtan, soğuk günlerde özellikle güzel bir çorba oldu. Bol taneli. Görüyor musunuz? Bakın, subhanallah. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun. Ne güzel nimetler veriyorsun. Sofralarınız bereketli olsun kıymetli seyircilerim. Şimdi çorbayı servise alacağım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup dostlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ama bildirim zilini özellikle lütfen açalım ki ilk siz haberdar olun. Yorumları takip ediyorum. Dünyanın neresinden takip eden seyircilerim yorumlara yazıyorlar. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Allah'a ısmarladık efendim.